Söze Yar Olmak programına hoş geldiniz sevgili dostlar. Hürmetlerimizi iletiyoruz dostlarımıza, izleyicilerimize, dinleyicilerimize. Yeni bir gün, yeni bir program. Kıymetli bir misafirimiz var yine stüdyomuzda. Ve hep konuşulması gereken ve inşallah özgür ve ferah olduğu günlerde de aşk ve şevkle konuşmaya devam edeceğimiz Gazze'yi konuşacağız bugün. Emine Çınar stüdyomuzda misafirimiz efendim. Siz sevgili dostlarımızla, yol arkadaşlarımızla bugün özellikle başlığımızı hatırlatarak başlamak istiyorum. Tufandan kurtuluşa, Gazze'de diriliş ve zaferi konuşacağız Emine Hocam'la. Emine Çınar, Kudüs Bilinci Derneği Yönetim Kurulu üyesi olarak hoş geldiniz diyeyim efendim. Hoş bulduk. Allah razı olsun. Vakit ayırdınız, geldiniz. Ne Estağfurullah. Vakti biz Gazze için ayırıyoruz. Elhamdülillah. Birinci derecede ve bu vakit ayırma meselemiz artık üzerimize vacip olan bir mesele. Yani hani bir faaliyet değil bu, bir işte hadi biraz gidelim da zaman de ayırayım. Evet, yani gideyim de bu vaktimi bu şekilde doldurayım değil. Yani namaz için nasıl ki biz vakit ayırdık da namaz kıldık demiyorsak, çünkü o bir görevdir ve o görevi yerine getirmek mecburiyetindeyiz. Gazze'de böyledir. Bizim özellikle geldiğimiz noktaki 636. gündeyiz. 636 günlük bir meselede yapacağımız her bundan sonrasındaki sürecin içerisinde özellikle her adım, her çalışma, her gayret, her eylem, her fiil çok çok kritik. Ama en büyük kritikliği bizim kendimizle alakalı. Yani gelinen noktada kendimizi kurtarmak adına yapacağımız çalışmalarımız, kendimizi kurtarmak adına ki nerede kurtaracağız? Dünyadaki kurtuluşumuz ayrı bir mesele, bir de ahirette Allah'a vereceğimiz hesap noktasındaki kurtuluşumuz önemli. Onun için bu noktada dediğim gibi yani Gazze için ayıracağımız her vakit aslında ayırmaktan daha ziyade üzerimize düşen bir görevdir. Görevimizi yerine getirmek adına buradayız Allah'ın izniyle. Allah razı olsun. Amin. Şimdi hemen konuşmanızın arasında geçti zaten işgalin kaçıncı günü diye hemen not edersiniz siz. Evet. Ve çalışmalarınızda ısrarla bunu vurgu yaparsınız. 636. gün gerçekten çok uzun bir zaman. Çok uzun bir süre. Bu zamana ısrarla dikkat çekmeniz neden? Oradan başlayalım, evet. Sonra devam edelim efendim. Neden zamana dikkat çekiyorum? İşin gerçeği kaç gün sürdü? Bunu bilmek için değil, asla. Yani geçen sürenin işgal anlamında veya savaş anlamında incelemiyorum geçen süreyi ve işte kaç gün olduğunu. Benim esas incelediğim, üzerinde durduğum nokta imtihan noktası. Orada çok fazla tanıdığım insanlar var. Yıllardır ben o insanları tanıyorum. Ve savaş başladığından beri hemen hemen her gün görüştüm, her gün konuştum. Biraz önce de buraya girmeden önce, hatta merdivenlerden aşağıya inerken dahi konuşuyordum. Ve bomba sesleri arasında konuştum. Bugünkü konuşmamı da yine aynı şekilde. Yani saldırı gece gündüz fark etmiyor. Fark neredeyse etmiyor 24 maalesef. saat Özellikle zaten. Kuzey Gazze'den bir tanıdığınız var ise, oradan konuşuyorsanız oranın durumu Güney Gazze'ye göre çok daha farklıdır. Kuzey Gazze çok daha fazla bombalandı. Çok daha erken açlık imtihanıyla karşı karşıya kaldı. Hülasa esas demek istediğim nokta şu. Neden gün gün tuttum? Bütün günleri çok özel anlamda kaydettim. Çünkü orada tanıdığım insanlar var ve onların yaşadığı bir imtihan var. Bizim de yaşadığımız bu noktada bir imtihan var. Bu imtihanın boyutunu çok iyi derecede bilmek adına, yani zaman geçtikten sonra kaç gün sürmüş, neler yaşanmış diye geriye dönük bakmak yerine ben bütün günleri hissede hissede yaşamak istediğim çok istisnai bir durum. Şu andaki yaşadıklarımız 636 evet 636. gün. Yani bu kadar büyük acının bu kadar görünür bir şekilde yaşanması ama diğer tarafta Müslümanların da çok iyi imkanlar içerisinde olması, yani dünyadaki Müslümanlara baktığımızda çok kötü bir durumda değil. Gazze'deki Müslümanlara baktığımızda olağanüstü bir ıstırap, olağanüstü bir zulüm içerisindeler. İşte bunu dediğim gibi daha sonrasında bakmak yerine ben istedim ki bütün günleri hissede hissede yaşayayım. Onların imtihanlarını daha sonrasında ya ne kadar da büyük bir imtihan yaşamışlar demeyeyim, bilakis ne kadar büyük imtihanları oldu ki yani bu sürecin içerisindeki yaşanılanların hepsini özel anlamda kaydediyorum. Evet. Neler yeni yaşanmaya başlandı, neler
şu anda yaşanılırken daha artarak yaşanılmaya başlandı vesaire. Çünkü tarih yazacak bunları, bütün detaylarıyla yazacak. Her zaman şunu söylüyorum, bizim yaşadığımız şu anda ve takip eden insanların da bildiği bir sürü bilgi var. Ama çok yakından takip etmediğimiz sürece bilmediğimiz bir sürü gelişme de var. Bizzat konuşmadığımız sürece basına hiç yansımayan veya çok az yansıdığından dolayı dikkatleri çekmeyen birçok mesele var. Birçok acı var, birçok ıstırap var, çok ciddi zulüm var. Onun için yakından takip edenlerin tabii ki bu noktada o detayları kaçırmaması gerekiyor ve onun için günde çok daha kıymetli oluyor günün sayısı. Olumsuz anlamda kıymetli, olumlu anlamda değil. Keşke biz bu zulmü durdurabilseydik ki her zaman söylüyorum. Uzmanlar hiçbir zaman bu savaşın bu kadar uzun süreceğini düşünmediler. Hiçbir şekilde yorumları bu noktada işte bu savaş aylarca hatta birkaç yıla sirayet edecek şekilde sürer değildi. Bilakis hem Gazze'nin küçüklüğünü ve imkanlarının kıtlığını hem İsrail'in gücü ve aynı zamanda aldığı desteğin büyüklüğünü hesaba katarak dediler ki bu savaş 1-2 ay olmadı 3 ay sürer ama daha fazla sürmez dediler. Neden 636 gün sürdü? Biz bunu cennette daha iyi anlayacağız eğer cenneti Allah'ın izniyle kazanacak ve oraya gidecek olursak. Bütün defterler açıldığında. Çünkü bilmediğimiz, şu anda hiçbir şekilde ismini duymadığımız o kadar fazla insanı biz cennette göreceğiz ki. Aslında bu mücadelenin arkasında cennete gitmiş o isimler var. Çünkü İsrail özellikle 2. Ateşkes'ten sonrasında şöyle bir şey yaptı. İsimleri yayınladı ve dedi ki bakın işte Mervan İsa, onların ifadesiyle söylüyorum, bitirdik, yok ettik. Artık Mervan İsa diye bir isim kalmadı. Muhammed Taif en büyük isimlerden bir tanesiydi Gazze'liler için. Artık o hayatta değil. Yahya Simar'ı zaten bütün dünya biliyor. Bunun gibi isimleri saydı. Dedi ki bunların hepsini biz ortadan kaldırdık dedi. Gazze tarafı da bunları teyit etti. Bu isimlerin hepsini ve aslında şu mesajı verdi bu teyidi yaparak. Senin bilmediğin isimlerle biz devam ediyoruz. Senin bildiğin isimlerle değil. Evet. Bu çok önemli. Yani Gazze Savaşı neden bu kadar sürebildi? Teslim olsalardı sürer miydi? Sürmezdi. Tabii. Diğer taraf zaferini ilan edecek bir hamleyi başarabilmiş olsaydı bu savaş sürer miydi? Sürmezdi. Ama çok enteresan, yani gelinen noktada hala işte yakın zaman öncesinde, birkaç gün öncesinde biliyorsunuz 7 tane askerini İsrail kaybetti. Şimdi ne oldu? Gazze nasıl bir başarı ortaya koyabildi de 7 tane askerini, ki İsrail açısından bu 7 tane askeri 7 hükmünde değil, 70 hükmünde, hatta 700 hükmünde. Çünkü bu kadar bombaladıkları, bu kadar büyük destekler alarak üzerine hücum ettikleri bir yer 630'lu günlerin içerisinde öyle bir hamlede bulunuyor ki, hani muhalefet liderlerinin ifadesini söylüyorum. Netanyahu'ya yüklendiler ve dediler ki nerede senin başarın? Hala asker kaybediyorsak biz Gazze'de. Bu nasıl? Nerede bu başarı? Sen sürekli yok edeceğim, bitireceğim diyorsun ama benim askerlerim bitiyor. Evet. Ya psikolojik olarak bitmiş bir durumda ya da tamamen fizyolojik olarak ki biz rehineleri getirmenin derdindeyiz. Ama orada rehineleri getiremediğimiz gibi kalkıp hala şu anda asker kaybediyoruz. Bunun hesabını sen ne zaman vereceksin? Şimdi bu nokta onlar açısından konuşuluyor sürekli ama bizim üzerinde durmamız gereken bir mesele var. Esas mesele şu. Bugün buraya gelmeden 2 kişiyle konuştum. Biraz önce de söylediğim gibi. Onlardan bir tanesi bu hadiseyi anlattı. Yani bu eylemi, son eylemi anlattı ve orada bir genç, bu eylemi yapan genç şu ifadeyi kullandı. Allahümme istahdimna ve la testebdilna. Allah'ım bizi kullan ama bizi değiştirme başkalarıyla. Bana daha fazla hayat ver ki ben daha fazla senin düşmanına, İslam düşmanına zarar vereyim. Ben yaşamı bunun için istiyorum. Şimdi öyle bir insan düşünün ki
Yaşamı sadece ve sadece Allah düşmanlarına zarar vermek için istiyor. Bunun dışında başka hiçbir nedenle istemiyor. Bu yenilmez. Gerçekten öyle. Onun için 636 gündür devam ediyor. Yine okuduğu bir ayet-i kerime vardı. Şu anda dedi kardeşlerimiz öyle bir noktada ki, şu ayet-i kerimeyi zaten başından itibaren tekrar ediyorlardı. Ve minhum men gada nahbehu ve minhum men yentazır. Yani bir kısmı şehadet şerbetini içti, onlardan bir kısmı, diğerleri ise sırasını bekliyor. Evet. Böyle bir topluluk ki her zaman konuşmalarımda bunu söylüyorum. Aslında bu dönemde yaşayan insanlar bir açıdan böyle bir topluluğun olduğu bir dönemde yaşamaları açısından çok ciddi derecede nasipliler. Yani şöyle bir cümleyi kurmuyorlar, kuramazlar. Yani bizim zamanımızda herkes artık kendini dünyaya kaptırmıştı. Herkes dünya ehli olmuştu, dünya perest olmuştu. Böyle bir cümleyi kurdurmuyor Rabbim. Bilakis birilerini gösteriyor. O birileri ya şehit olmuş ya da sırasını bekliyor. Şimdi bu cümleyi kuran, bu ayet-i kerimeyi okuyan kişi, görüştüğüm kişi Gazili bir erkekti. Ben özellikle erkeklerle ayrı görüşüyorum, bayanlarla ayrı görüşüyorum, yaşlıyla ayrı görüşüyorum, çocuklarla ayrı görüşüyorum ki hani bir toplumun mücadele anlayışını bütüncül olarak göreyim. Evet. Acaba hani Tabloda ne var? Tabloda tam olarak ne var? Çocuklar orada daha farklı durumda da sadece yaşlılar mı bu mücadelenin arkasında? Kadınlar isyan noktasına geldi mi, gelmedi mi? Ki her zaman söylüyorum, bunun kaydını da tutuyorum, notlarını çok özel anlamda alıyorum. Çünkü bunların her birisi bir belge hükmünde. Tarihe bir şahitlik aynı zamanda. Tarihe şahitlik yapacağız, ahirette de şahitlik yapacağız. İnşallah. Ama ben özellikle ahiret üzerinden söyleyebilirim. Ahirette şunun şahitliğini çok net bir şekilde yapacağım. 636. güne gelmiş, hala zafer ümidinden zerre kadar vazgeçmemiş, bu ümidini çok diri tutan kadınlar var. Bunlar torun sahibi, bunlar hayatını ilimle ve çocuk yetiştirmekle geçirmiş. Yani bildiğimiz çok şehitler vermiş. Çok şehitler vermiş ama bizim bildiğimiz bir hayatı yaşamış. Yani doğup büyüdükten sonrasında eğitimini almış, daha sonrasında evlenmiş, çocuğunu dünyaya getirmiş, onları yetiştirmek için uğraşmış. Yani bizim bildiğimiz bir hayatı yaşamış ama bizim bildiğimiz bir anlayışla dünyaya bakmıyor. Evet. Siz buna ısrarla vurgu yapıyorsunuz. Çok fevkinde bir bakış açısı ortaya koyuyor, bir anlayış ortaya koyuyor. Ne oldu da bu topluluk böyle insanları ortaya çıkardı? Bunun üzerinde de duruyorum. Ben her zaman şunu söylüyorum, sosyologlar bugünlerde yaşanılan meseleleri çok özel inceleyecekler. İnceleyenler var ama bundan sonrasındaki sürecin içerisinde de çok özel olarak incelenecek. Çünkü bir topluluk var ki kitlesel isyana girişmedi. Ve açlıkla şu anda derin imtihan olduğu halde. Açlık, yokluk, evet, bombalama, evlerin patlatılması, yok edilmesi, havaya uçurulması, bütün enerji kaynaklarının bitirilmesi, evet, aralıksız. Şehit verilmesi. Mesela dün akşam konuşurken diyor ki şu anda karanlık var. Şu anda su yok. Şu anda açız. Şu anda evlerde pencereler olmadığı için, evlerde kapılar olmadığından dolayı haşerat giriyor, böcekler giriyor, hatta bazı evlere fareler giriyor. Yani bomba korkusunun dışında insanlar işte bir akrep girecek, bir fare girecek ki özellikle hıyam, çadırlarda kalanlar bu korkuyu zaten sürekli yaşıyorlar. Bu tedirginliği, bu kaygıyı sürekli yaşıyorlar. Ama bunun beraberinde bir apartman dairesinin içerisinde yaşayanlar da aynı şeyi, aynı korkunun içerisindeler. Neden? Çünkü dediğim gibi evlerde aylardır ki şu anda biz 21. aydayız. Yani 2 yılını tamamlamasına kalmış bir
çok az bir sürecin içerisindeyiz. Öyle bir saldırı ki, tekraren söylüyorum, hiçbir uzman bu saldırının, bu savaşın bu kadar uzun süreceğinin tahminini yapamadı. Neden yapamadı? Çünkü bu kadar tavizsiz direniş ortaya koyacak bir insan türünü aklımız, hafsalamız alamadı. Alamazdı da. Gerçekten ben her gün düzenli konuşmasam, yani artık acaba biraz ümitsizliğe doğru gidiyorlar mı diyebilirim. Ama Geri tam adım ne zaman tersine, gelecek ya da? tam tersine onlar konuştukça ben de ümitleniyorum. Evet. Hatta konuşma yaptığım yerlerde birçok insan ya bu ümit nereden geliyor dediklerinde Allah'ın izniyle aldığım emaneti getirdim. Bu ümit Gazze'den geliyor diyorum. Çünkü biraz önce bile nahnu nethık billah. Biz Allah'a güveniyoruz. En nasr garib. Zafer yakın. Yakındır. Allah'ım şöyle bir düşünüyorum. Gazze gözümün önüne geliyor. Yıkılan evleri görüyorum. Yıkılan evleri onlar da görüyorlar. Doğru dürüst evin kalmadığını çok iyi derecede biliyorlar. Zaten cümlelerin başında ne kadar evin yıkıldığını, ne kadar hastanenin yıkıldığını, ne kadar okulun yıkıldığını, bunların hepsini ifade ediyorlar. Ama ne oluyor da bu kadar yıkılan evin ardından cümle artık bittik diye bitmiyor. Evet. Bilakis zafer yakın diye bitiyor. Bu insan nerede duruyor? Nasıl bir bakış açısı geliştirmiş? Biraz önce söylediğim gibi sosyologlar bu meseleyi çok iyi derecede inceleyecekler. Bundan sonrasındaki zaman diliminde de inceleyecekler. Psikologlar bunların bu direnme gücünü, çünkü hani bittik, tükendik, artık dayanacak gücümüz kalmadı demek yerine anlatıp ondan sonrasında Allah'ın izniyle biz ümidimizi kaybetmedik, kesinlikle zafer yakındır cümlesini kurabilmek çok farklı bir psikoloji içerisinde olmakla alakalı. Bu insanların normalde akşamdan sabaha kadar karanlığın olduğu, susuzluğun olduğu, açlığın olduğu, farklı korkuların olduğu, yani dediğim gibi bazı bilgiler basına çok fazla düşmüyor. Birçok insan bilmiyor. Yakinen takip eden insanlar biliyor. İlk etapta ben bunları yazayım demiştim. Daha sonrasında dedim ki hayır, şu kritik günlerde yazmaman gerekiyor. Ama daha sonrasında Allah'ın izniyle yazacağım ve birkaç yıl sonrasında insanlar şunu diyecekler. Ya bu kadar büyük olaylar mı oldu? Evet. Oysa ki o kadar da takip ediyorduk. Ne kadar azını biliyormuşuz diyeceğiz. Daha azını biliyormuşuz diyecekler. Bir, olayların tamamına vukufiyet kesbedemediklerini görecekler. İki, özellikle askeri olayların çok büyük derecede olduğunu anlayacaklar 3-5 yıl sonrasında. Çünkü askeri sır olduğundan dolayı şu anda çok bazı detaylar bilinmiyor. Dediğim gibi yani. isimler bilinmiyor. Evet. Yani şu anda kim bu savaşı komuta ediyor? Bu Bildiğimiz direniş, isimlerin dışında çok farklı isimler var ve biz bunları sadece eğer Rabbim nasip eder de cennete gidersek o zaman göreceğiz, o zaman bileceğiz. Ve diyeceğiz ki ya zamanımızda bu kadar görselliğin ortada olduğu, insanların bilinmek için uğraştığı bir zamanda bilinmeden varlığını ortaya koyan, canını ortaya koyan ve büyük mücadeleler veren ki her zaman şunu söylüyorum, Netanyahu kongreye gittiğinde kendisi açısından çok doğru bir cümle kurdu. Dedi ki eğer biz Gazze'yi yenemez isek, Gazze'ye yenilirsek sıra size gelecek dedi. Aslında zımnen şu itirafta bulundu. Gazze'yi yenersek sıra civar ülkelere gelecek. Önümüz açık dedi yani. Tabii. Evet. Yani Mısır'a gelecek, Ürdün'e gelecek, Suudi Arabistan'a gelecek, Birleşik Arap Emirlikleri'ne gelecek, Bahreyn'e gelecek, Suriye'ye gelecek, Irak'a gelecek, Türkiye'ye gelecek. Bu bir kesin. Yani bu bir müneccimlik değil. Ve nitekim gazetecileri de itiraf etti o İran Savaşı olduğu zaman da. Gazeteci dedi ki İran'dan sonra sıra Türkiye'ye gelecek dedi. Evet. Şimdi bu savaşın şöyle bir özelliği var Aksa Tufanı'nın, ki Aksa Tufanı'ndan daha öncesinde Yahya Sinvar bir konuşmasında şöyle bir cümle kurdu. Gazze bütün maskeleri indirecek, bütün hakikati ortaya çıkaracak demişti. Şehit olduktan sonrasında tabii ki ilahi hüküm evet. yerine geldi ve
şu anda biiznillah Teala iman ediyoruz ki cennette. İnşallah. Yaşasaydı ya dediğim %100 oldu der Herkesin miydi bunu maskeleri bilmiyorum. düşüyor. Evet. Ama kimse maskelerin bu kadar fazla düşeceğini tahmin edemezdi. Evet. Nasıl ki savaşın bu kadar uzun süreceğini tahmin edemediğimiz gibi bu kadar hakikatin ortaya çıkacağını da kimse tahmin edemezdi. Ama şu anda biz bu savaş ile beraber bütün çıplaklığıyla hakikati görüyor, bütün maskelerin indiğine de şahitlik yapıyoruz. Ahirette zaten yapacağız ama dünyada da münafıkların münafıklığını görüyoruz. Evet. Vicdan sahibi kafirlerin vicdanının nasıl onları durdurmadığına şahitlik ediyoruz. Bakın böyle bir şeye de şahitlik ediyoruz. Yani öyle bir şey ki mesela biz Peygamber Efendimizin zamanında o boykot hadisesini okuduğumuzda müşriklerin, vicdan sahibi müşriklerin nasıl gece gizli gizli yiyecek götürdüğünü okumuştuk. O dönemde kalmadığını bu dönemde çok net bir şekilde gördük. Bugün de canhıraş bir şekilde yaşanılanların çok korkunç bir zulüm olduğunu, soykırım olduğunu, kesinlikle bu savaşın durdurulması gerektiğini seslendirenler ve bunun beraberinde bunun için elinden geleni yapan kafirler var. Gerçekten maskeler düşüyor. Maskeler düşüyor ve bazı gerçekler ortaya çıkıyor. Dediğim gibi vicdan sahibinin vicdanı da ortaya çıkmış oluyor. Çok farklı bir dönem, çok istisnai bir dönemi yaşıyoruz. Her zaman söylüyorum. Yani bu dünyaya biz gelirken ben şöyle olayların yaşanacağı bir dünyada yaşayayım demedik. Evet. Hazreti İbrahim'in dünyada olduğu bir dönemde de yaşayabilirdik. Hazreti Musa'nın, Firavun'un olduğu bir dönemde de yaşayabilirdik. Peygamber Efendimizin döneminde de yaşayabilirdik. Peygamber Efendimiz dünyadan irtihal ettikten sonrasındaki bir dönemde de yaşayabilirdik. İlahi irade bizi bu dönemde, bu yıllarda, 2000'li yıllar, 2000'den önce veya 2000'den sonrasındaki bu dönemde yaşamayı irade buyurdu ve biz bu dönemin imtihanları ve imkanlarıyla karşı karşıyayız. Her zaman söyleriz, imkanlar aynı zamanda imtihanlardır. Evet. Şu anda çok büyük imkanların içerisindeyiz ama aynı zamanda çok büyük imtihanların içerisindeyiz. Aksa tufanı başta Gazze'li olmak üzere bütün Müslümanın imtihanıdır. Bütün Müslümanları imtihan ediyor. Ama bu imtihan çok çetin bir imtihan. Bunu dünyada kaç kişi ne kadar anladı, kaç Müslüman o ayrı bir mesele ama ahirette kesinlikle anlayacağız. Defterler Çünkü açıldığında. zulümün çok büyük bir boyutuna şahitlik yapıyoruz. Düşünebiliyor musunuz? Çocukların açlıktan öldüğü, sürekli bombaların korku yaydığı, şimdi mesela Afrika'da da zaten insanlar açlıktan Açlıkla ölüyorlar. imtihan oluyor, evet. İmtihan oluyorlar denilebilir. Ama Gazze'nin farkı bütün imtihanların aynı yerde çok yoğun bir şekilde yaşandığı. Hatta ilk günlerde ben Gazze'lilerle görüştüğümde dedim ki yani böyle bir olay, böyle bir hadiseyi siz nasıl değerlendiriyorsunuz? İsrail çok histerik bir şekilde saldırıyor. Dediler ki biz zaten ölüyorduk, biz zaten zulüm içerisindeydik. Sadece hızlandırılmışı görüyorsunuz siz. Hızlandırılmışı belki görüyorsunuz dünyanıza yansıdı. ve daha çok evet yansıyor şu anda. Yoksa biz zaten bunu yaşıyorduk. Yani 1917 yılından itibaren biz bir işgalin içerisine girdik. O işgal öyle bir bize olaylar, sıkıntılar, zorluklar yaşattı ki böyle parça parça yaşıyorduk. Aksa tufanı o parça parça yaşadığımız zulümleri bir bütün hale getirdi. Yavaş yavaş yaşıyorduk, şu anda hızlandırdı. Evet. Hızlandırılmış bir zulüm görüyoruz biz şu anda. Ve bu çok ağır bir imtihan aslında. Çok büyük bir imtihan. Çok büyük ve gerçekten büyük bir aynı zamanda dirilişin ve özgürlüğün inşallah habercisi. Çünkü Kesinlikle. siz bu ümidi her konuşmanızda ısrarla vurguluyorsunuz. Oradaki tabloda insanlara dair notlarınızdan zaman zaman takip ediyoruz. Önceden Rabbimizden razıydık, yine razıyız. Evet. O mantık çok enteresan değil mi? Yani biz hep razıyız aslında.
Bundan sonra da razıyız. Evet, şimdi ümitlenmemiz için bir kayda değer nedenimizin olması lazım. Öncelikle neden nedir dersek, yıkıntılara baktığınız zaman kayda değer bir neden göremiyorum diyebilirsiniz. Ama Gazze'li dahi yıkıntıya bakmayıp, ben varım diye varlığına bakıyorsa, ben direniyorum deyip direnişine bakıyorsa, o zaman ben niye buna bakmayacağım? Evet. O zaman ben de bu aynı noktadan bakacağım. Gazze'li iki şeyden ümit alıyor, iki noktadan. Birincisi, direnme ruhunu asla kaybetmedi. Birincisi bu. Evet. Ve bize de diyor ki, bakın biz direniyoruz, onun için ümit kesmeyin bizden diyor. Dediğim gibi bakın, 636 gündür devam eden bir savaştan bahsediyoruz. Bazıları özellikle İran Savaşı'nda o Genelkurmay'ın vesaire yatak odasında vurulmasının üzerinden dediler ki yani İsrail bu kadar güçlü tutuyor yatak odasında bir Genelkurmay'ı yok ediyorsa Gazze'yi yok etmemesinin başka bir nedeni var. O rehineleri aslında yerini biliyor ama bilinçli bir şekilde bu savaşın devam etmesini istediğinden dolayı bunu sürdürüyor ve ortaya çıkarmıyor vesaire gibi yorumlar yaptılar. Ama aynı insanlar eğer İsrail 2. 3. ayda bütün rehineleri bulmuş, bütün direnen insanları yok etmiş olsaydı bunun böyle olacağı zaten başından belliydi diyeceklerdi. Olmadı. Ama olmadı. Olmadı. Evet. Yani İsrail ya 7 tane askerim gitsin hiç önemli değil bu savaş devam etsin anlayışından daha önce şu anlayışa sahiptir. Ben hiç can kaybı vermeyeyim, ben hiç mal kaybı vermeyeyim, karşı tarafa yaşatayım. Hatta bizi öldürmek zorunda kaldığımız için de onlar suçlu modunda açıklamalar gibi böyle yapıyorlar açıklamalarda hocam. yıllardır Evet, yaparlar. yıllardır. Bunu 1967'den beri. Manipülatif. Dediğim gibi birinci olarak Gazze'nin direnişine baktığımızda hala direnen, hala taviz vermeyen, taviz vermiyor. İsrail şunu çok iyi biliyor. Yerin altındakilerin anaları, bacıları, kardeşleri, komşuları, sevdikleri, tanıdıkları hepsi yerin üstünde. Dışarıdan gelmiş insanlar mücadele etmiyor Gazze'de. İçeriden insanlar mücadele ediyor. Evleri yukarıda, arazileri yukarıda, arabaları yukarıda. Zaten İsrail şuna güveniyordu kendince. Diyordu ki çok büyük bir ölüm ve çok büyük bir yıkım yaşatırsam o zaman onlar gelirler, ben ettim sen etme, teslim olurlar diyordu. Evet. Ama ne oldu? Çok enteresan bir şekilde ki İngiliz bir yazar da bunun üzerinde özellikle durdu. Dedi ki dünya ilk defa tavizsiz duruşa şahitlik ediyor. Evet. Bu dönem için söylüyorum. Yoksa bundan öncesinde elbette böyle büyük mücadeleler oldu, tavizsiz duruş içerisinde olanlar oldu. Ama son dönemde biz çok hızlı vazgeçenleri vesaire gördüğümüz yerde ilk defa bu dönemde bir Gazze diye küçücük 365 kilometrelik bir alan. Bu da çok ilginç Alanın hocam. küçüklüğüne baktığımızda da bu savaşın çok uzun sürmemesi gerekiyor. İnsanların imkanlarının azlığına baktığımızda da bu savaşın bu kadar uzun sürmemesi gerekiyor. Ama çok enteresan, savaş devam ediyor ama daha enteresan olan yıkımın büyüklüğüne rağmen insanların ümidi de devam ediyor. Direniş anlayışı da ruhu da devam ediyor. Birçok ayet-i kerimenin canlandığı bir dönemi yaşıyoruz biz aynı zamanda. Ben bir ilahiyatlı olarak, psikologlar psikolojik açıdan inceliyor bu meseleyi, sosyologlar sosyolojik açıdan inceliyor ama ben dini açıdan inceliyorum. Bu insanların ümidini yok etmeyen nedir? Neye tutunuyorlar? Evet. Benim Allah'a güvenim tam diyor. Bunu söyleyen kadın neye tutunuyor? Biraz önce dedi ki ve men yetevekkel alallah fehuve hasbuh. Kim Allah'a tevekkül ederse Allah ona yeter. İnnallaha bâligu emri. Allah işini tamamlayandır, işine hakim olandır. Yani hani güç yetiremez değil. Ve bir şey söylediler. Bir ayet-i kerimenin devam eden kısmında ve ceale likulli şeyin kadra. Her şey için bir ölçü koymuştur. Diyor ki benim acımın, benim sıkıntımın, benim zorluğumun da bir ölçüsü vardır.
Bu ölçü tamamlandığı, bittiği andan itibaren bu savaş devam edemeyecek. Etmeyecek. İsrail devam ettirmek istese de, hatta biz de biraz daha devam etsin desek de etmeyecek. Allah bir ölçü koymuştur. Şu anda O ölçüye 636. gündeyiz. Allah eğer 640. gün örneğin bugün de savaş bitecek dediyse hiçbir güç bunu 641. güne taşıyamayacaktır. Gazze'li buna inanıyor. Buna iman ediyor. Onun için Allah'tan ümit kesmiyor. Ve büyük bir gerçekten hayranlık uyandıracak bir salavetle devam Dediğim gibi ediyor. Gazze'linin baktığı yerden bir tanesi burası. Evet. Ve bize de diyor ki bakın direnişimize bakın diyor. Direniş anlayışımızı doğru okuyun ve direniş ruhumuzu doğru bir şekilde görün diyor. İkincisi İsrail'e yaşattıklarımıza da bakın diyor. İsrail'e yaşattıklarımız için bir ara verelim hocam. Ondan sonra devam edelim mi? Dostlarımızdan hem küçücük bir hatırlatma yapalım. Yeni katılan dostlarımız olabilir. Emine Çınar hocamız stüdyomuzda şu anda sevgili dostlar. Gazze'yi konuşuyoruz. Ve başlığımız da hocamın özel olarak notudur zaten. Tufandan kurtuluşa, Gazze'de direniş ve zafer inşallah. Her zaman ümit vardır. Emine Çınar hocamla konuşmanın böyle bir güzelliği var. Hem arka plandaki tabloyu ayrıntılarıyla öğrenme imkanımız var. Hem de ümidimizi, gayretimizi tazeleme konusunda, bize düşenin ne olduğu konusunda belki yeniden bir şevk ve gayret alma zamanıdır inşallah. Öyle umut ediyoruz. Biz dostlarımıza, izleyicilerimize, dinleyicilerimize küçücük bir virgül koyduğumuzu söyleyelim. Devam edeceğiz. Direniş ruhu, Allah'a olan o tam güvenin dışında diğer mesele neydi? Onların ümidinin kesilmediği, Gazze'li Müslümanların ümidinin hiç kesilmediği, aşklarının, şevklerinin, gayretlerinin diğer nokta neydi? Birlikte öğrenelim inşallah efendim. Sevgili dostlar, Söze Yar Olmak programındayız. Şu anda Dost TV, Dost FM ortak yayınında efendim. Stüdyomuzda Emine Çınar hocamız var, misafirimiz. Ve ilk defa tanışan dostlarımız için özellikle hatırlatmak isterim. Kudüs Bilinci Derneği Yönetim Kurulu üyesi olarak, hocamın orada başka görevleri de var ama bunu özellikle aklınızda kalsın diye hatırlatmak istiyorum. Ve Kudüs'e dair, Gazze'ye dair gerçekten çok latif çalışmaları biz elhamdülillah senelerdir takip ediyoruz hocamızdan ve tufandan kurtuluşa, Gazze'de direniş ve zafer konusunda bize hem aşkımızı ve şevkimizi, gayretimizi tazelemek için hem de farklı bir harita sunmak için aslında hocamız şu anda programımızın ilk bölümünde konuştuk. Gazze'lilerin o unutulmaz direnişinin arkasında yatan saik nedir sorusunun ilkini cevaplamıştı hocamız. Özellikle direnme ruhu ve Rablerine güven dedi ve ikincisini devam edeceğiz sizinle öğrenmeye demiştik. Buyurun lütfen hocam. Evet, dediğim gibi Gazze'li ümit var olduğunu iki noktadan bize söylüyor. Birincisi bakın diyor. Direniş ruhumu kaybettim mi? Kaybetmedim. Tabii vaktimiz kısıtlı olduğundan dolayı bunların direniş ruhunu hangi ayetlerden nasıl aldıklarını, şevkle, hangi hadislerden, siyerdeki hangi konulardan aldıklarını şu anda anlatamıyoruz. Ama bildiğimiz bizim o kadar çok ayet-i kerime var ki şu anda Gazze'nin ümit kaynağı oluyor, direnme ruhunun canlı kalmasına vesile oluyor. O kadar canlı ki mesela bir tanesini hızlıca söyleyeyim. İnna Allaha iştera minel mu'minine emvaluhum ve emvalehum bi enne lehumul cennet. Emvaluhum ve evladehum bi enne lehumul cennet. Biz müminlerin mallarını ve canlarını cennet karşılığında satın aldık diyor ayet-i kerime. Allah satın almıştır tam olarak. Şimdi düşünün bu ayet-i kerimenin üzerinden Gazze'li diyor ki ben sattım diyor. Malımı da canımı da sattım diyor. Gidiyorum diyorum ki hocam çok fazla arazi gitti diyorum. Mesela bir Gazze'liye. Minallah ilallah muş muhim diyor. Allah'tan geldi, Allah'a gitti çok da önemli değil. Bunu diyebilmek çok farklı bir şey. Bu dönemde diyebilmek. Selam sana Gazze'li ama çocuk. Ayetlerin bütününe baktığımızda ve bu insanların bu ayet kelimelerinin bütününü çok benimseyerek okuduklarını, benimseyerek yaşadıklarını, benimseyerek kabullendiklerini gördüğümüzde diyoruz ki evet tamam. Mesela gece vaktinde konuşuyorum.
Biliyorsunuz çoğu zaman gece konuşuyorum. O bombalamalara şahit olayım. O karanlığın ürpertisi içerisinde bu insanlar nasıl bir psikoloji içerisinde oluyorlar? Yani o zaman acaba ümitleri biraz daha zayıf bir noktaya düşüyor mu? Biraz daha böyle farklı bir durumun içerisine giriyorlar mı? Buna şahitlik yapmak istiyorum. Allah'ın huzurunda şahitlik yapacağım ama dünyada da yazan ve konuşan bir insan olarak durum neyse tam aktarmak istiyorum. Yani Gazze'yi yüceltmek gibi bir derdim yok. Gücünü küçük göstermek gibi bir davranışın içerisine de girmek istemiyorum. Neden? Çünkü bir güç ortaya koyuyorsa tam olarak gücünü görmek istiyorum. Bu noktada işte konuşmalarımızın içerisinde psikolojisine bakıyorum. Ne kadar psikolojisi dayanıklı ki dediğim gibi her zaman söylüyorum. Psikologlar bunların hepsini inceleyecekler zaten. Diyor ki Allah buyurmuyor mu? وَلَنَبْلُوَنِّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَافِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Allah bunu buyuruyor ve aynen buyurduğu gibi de bana yaşatıyorsa, öyleyse bana düşen şey nedir? Yani ben sizi kesinlikle deneyeceğim diyor. Biz istiyoruz ki müminler olarak, zamanın Müslümanları olarak denenmeden, imtihan olmadan, zorluklarla, sıkıntılarla imtihan olmadan cenneti kazanıverelim. Namazımız, orucumuz, zekatımız yetsin cennet için. Ama Allah bunun böyle olmayacağını Kur'an-ı Kerim'de haber veriyor ve Gazze'li de bana bunu savaşın o bombalamanın esnasında söylüyor. Diyor ki Allah zaten seni deneyeceğim dedi diyor. Beni deneyeceğim, Müslümanları deneyeceğim, kesinlikle deneyeceğim. Arapça bilenler oradaki o iki tane teyit kalıbının olduğunu görürler. وَلَنَبْلُوَنِّكُمْ. Yani hem başında tekit lamı var hem sonunda tekit nunu var. Kesinlikle deneyeceğim. Hatta kesinlikle ama kesinlikle deneyeceğim. Neyle deneyeceğim? Minel havfi. Korkuyla deneyeceğim. Diyor ki bak şu anda ben korkuyorum diyor. Bomba sesleri beni de ürkütüyor. Bak bomba sesleri şu anda bizi ürkütüyor, bizi ürpertiyor, bizi tedirgin ediyor, kaygılandırıyor, korkutuyor diyor. Bir beşer olarak ben bu korkuyu yaşıyorum. Sanmayın ki hani böyle beşer üstü varlıklar olarak biz burada yaşıyoruz. Hayır hayır. Sizin gibi korkan, acı çeken, ağlayan, titreyen, üzülen insanlarız diyor. Evet. Allah korku yaşatacağım diyor. Korkuyla sizi imtihan edeceğim diyor. Biz de şu anda korkuyoruz. Daha sonrasında minel cu'i, açlıkla ilk defa diyor bu derecede şiddetli. Yani böyle bireysel açlıklar oluyordu. İsrail'in bazı dönemlerde insanları açlıkla terbiye etmeye çalıştığı, kendince açlıkla zora sokmaya çalıştığı dönemler oluyordu. Ama şu anda bütün halk, çocuklar, çoluklar, yaşlılar, herkes açlıkla çok ciddi derecede imtihan oluyor. Açlıkla karşı karşıya. Ama Allah zaten ayet-i kerimesinde söylüyordu. Yani Allah söylemediği bir şeyle beni imtihan etmiyor. وَنَقْسِمْ مِنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ diyor. Mallarımız gitti. Mesela benim konuştuğum bu ayet-i kerimeyi söyleyen kişinin 7 katlı evi vardı. Tamamı gitti. Öyle bir şekilde gitti ki çok şiddetli, çok ağır bombalar atıldığı için bir kaşık bile alamadılar. Yerin adeta dibine girdi. O derecede şiddetli bombalandı. Çünkü her zaman söylüyorum, şimdi konuştuğunuz kişi Kuzey Gazze'den mi, Güney Gazze'den mi, Kuzey Gazze'nin neresinden? Bunlar çok önemli. Çok kritik bilgiler aynı zamanda ama şu noktayı daha iyi anlamanızı sağlar. Eğer hangi bölgeden olduğunu biliyorsanız, Kuzey Gazze'de ise, hele sınıra yakın bir yerde ise bu şu anlama geliyor, bombalama başladığı ilk andan itibaren bunlar çok ağır bir sürecin içerisine girdiler. Güney Gazze'dekiler daha sonrasında özellikle ağır bombalamalara tabi tutuldular, maruz kaldılar. Ama şeyler öyle değil, Kuzey Gazze'dekiler öyle değil, hele sınırdakiler. İkinci gün evlerini terk etmek mecburiyetinde kaldılar ve o zamandan bu zamana kadar asla geri dönemediler evlerine. Vahşetin ortasında devam ediyorlar tabii, aslında. Çok ağır bir sürecin içerisinde hayatlarını idame ettiriyorlar ve bu insan, düşünebiliyor musunuz? Yani ikinci günden sonrasında evine dönememiş insan, ya ne olacak artık, ne olacak bizim halimiz vesaire gibi sızlanmak yerine bana bu ayet-i kerimeyi okuyor. Diyor ki sonunda ne diyor Allah? Ve beşşire sabirin. Allah'ı sabredenleri müjdele diyor Allah.
sabretmek varken ben niye kaybedenlerden olayım? Şu cümleyi düşünebiliyor musunuz? Normal zamanda Bu kurmak ayrı muhakeme bir de mesele. çok yüksek bir muhakeme hocam. Normal zamanda bu cümleyi kurmak ayrı bir mesele ama bu kadar şiddetli zulümle karşı karşıya kalmış bir insanın ve beşşire sabirin diyor Allah, sabredenleri müjdele, ben onlardan olmak istiyorum demesi çok ayrı bir şey. Evet. Direniş ruhu, sabır anlayışı, tevekkül anlayışı, bizim bunları tekrar tekrar çalışmamız gerekiyor. Normalde bu insanların orada değil böyle işte Allah sabredenlerle beraberdir vesaire ayet-i kerimesini okuması, zaten benimle doğru dürüst bir iletişim kurmaması gerekiyor. İsrail'in beklentisi şu idi: çıldırsınlar, delirsinler ve tamamen akıllarını kaybetsinler. Evet. O zulüm buna yetecek kadar büyük bir zulüm müydü? Kesinlikle buna yetecek kadar büyük bir zulümdü. Ama sırtını Allah'a dayayınca psikolojik sıkıntılara düşenler kim oluyor? İsrail askerleri ve askerler ve oluyor. onların aileleri oluyor. İşte ümit noktasında diyorlar ki bakın İsraillilere diyorlar. Evet, ümitlerinin hiç kaybolmamasının ikinci nedeni. İkinci nedeni Evet. bu. Diyor ki İsraillilere bir bakın diyor. Onların çok önemli ülkeleri vardı. En büyük ülkelerinden bir tanesi güvenli vatan. 75 yıldır bunun üzerinde çalıştılar. Şu an itibariyle 77. yıla girdiler. 75 yıldır Aksa tufanından öncesi üzerinden konuştuğumuzda bunun için uğraştılar. Ama bugün bir tane bile İsrailli biz çok güvenli bir vatanda yaşıyoruz diyemiyor. Yerle bir oldu. Aksa tufanı yerle bir etti. Ki bu noktadan hareketle daha devam edeceğim neleri etkilediklerini ama şimdiden şunu söyleyebilirim. Evet, Gazze madden çok etkilendi. Yerle bir oldu ama İsrail'le manen yerle bir oldu. Maskelerin düşmesinin oradaki yansımaları. Bütün ülküleri temelden sarsıldı. Birinci ülküleri dediğim gibi güvenli bir vatan. Evet. Vatan amin, güvenli bir vatan. Bu tamamen gitti. İkinci ülküleri ise bunların güven içerisinde dolaştıkları bir dünya. Bütün Yahudilerin güven içerisinde dolaştığı bir dünya ülküsü. Raporları kendileri hazırlıyorlar. Kendi kaynaklarından biz bu raporları okuyoruz. O raporlara baktığımızda diyorlar ki ABD'de zerre kadar güven içerisinde değiliz diyorlar. Yahudiler zerre kadar güven içerisinde dolaşamıyor ABD'de. İngiltere'de dolaşamıyor, Fransa'da dolaşamıyor. Bakın kendi raporları. Shalom gazetesi sürekli yayınlıyor. Kendi işte Times of Israel gibi gazeteler vesaire. Bunlar sürekli yayınlıyorlar. Kendi Ve durumlarının... Tabii Evet. o gazetelerden, o yayın organlarından biz şunu öğreniyoruz. Bakın Suudi Arabistan demiyorum, Cezayir demiyorum, Evet. herhangi bir İslam ülkesi söylemiyorum. ABD diyorum, İngiltere diyorum, Fransa diyorum, Almanya diyorum. İtalya, Buralarda, İspanya. Evet. İtalya, İrlanda, İspanya, İsveç zaten oralarda çok ciddi derecede yani onlar bu ülkeler, bu saydığım ülkeler İsraillilere göre tamamen antisemitist ülkeler, Yahudi karşıtı ülkeler. Öyle yaftalamak işlerine çok geldiği için. Öyle yaftalıyorlar. Özellikle İrlanda ve İspanya çok farklı bir duruş ortaya koydu. Ve İsrail hani bir Müslüman olduğunda deport eder, ne bileyim farklı davranır ama bir İrlandalıya kolay kolay bunu yapamıyor. Bir İspanyalıya o kadar rahat bir şekilde sen antisemitsin falan diyemiyor. Ama için bunu sürekli söylüyor. Hülasa dediğim gibi Yahudilerin güven içerisinde dolaştıkları bir dünya ülküsü Aksa tufanı ile beraber yerle bir oldu. Hiçbir ülkede şu anda güven içerisinde dolaşamıyorlar. Hatta buraya gelmeden Shalom gazetesine şöyle bir göz attım. Shalom gazetesinde sürekli bunlar yayınlanıyor, sürekli haber yapılıyor. İşte antisemitizm çok yüksek derecede vesaire. arttı. Evet. Oysa ki antisemitizmi horlatan bir hükümet var, bir yapı var. Onlar yüzünden aslında bütün Yahudileri biz hiçbir zaman suçlamayız. Evet. Ama bütün Yahudiler şu anda tehlike altında. Ama çok enteresan, özellikle altını çizerek belirtiyorum. Yahudilerin tehlike altında olduğu ülkeler, İslam ülkelerinden daha fazla batılı ülkeler.
Ve bunların başında İngiltere ve ABD geliyor. Bunların bir tane daha ülküsü vardı. Yabancı başkanlara ve prenslere el açmadan yaşadıkları bağımsız bir ekonomik güç olma gibi bir ülkeleri vardı. Bugün ABD destek vermese İsrail ne kadar ayakta durur? Bunu kendi iç politikasında da devamlı kullanıyordu yani. Tabii. Diyorlardı ki yani biz öyle bir güç olacağız, ekonomik güç olacağız ki hiç kimseye el açmayacağız. Hiç kimseden yardım almayacağız, kendimiz ekonomik gücümüzle ayakta duracağız diyorlardı. Ama şu geldikleri noktada ABD'nin desteğiyle 636 gündür devam ediyor bu savaş. ABD'nin desteğine rağmen. Acaba ABD destek vermeseydi, İngiltere destek vermeseydi, Fransa destek vermeseydi, Almanya, Hindistan destek vermeseydi ne olurdu İsrail'in hali? Ve bugün ABD'de önce ABD diyen bir kesim oluştu. Bunlar asla İsrail karşıtı değil, Filistin yanlısı hiç değiller. Ama özellikle Aksa tufanından sonrasında baktılar ki İsrail çok masraflı. Kendilerine çok büyük masraf oluyor. Ve öyle bir şey ki İsrail onlar açısından ileri karakoldu. Kendi haklarını koruyacaktı, kendi menfaatlerini koruyacaklardı. Yani Batı'nın menfaatini koruyacaktı İsrail. İsrail kendini bile koruyamıyor. Kendini bile koruyamıyor. Üstüne üstelik bir de sürekli masraf çıkarıyor. O zaman dediler ki daha fazla biz bu İsrail'in varlığını devam ettirmenin derdine düşmeyelim. Bilakis kendi ellerimizle İsrail'in ipini çekelim. Şu anda bu noktaya gelmiş, bu anlayışı yüksek sesle dillendiren birçok ABD'li çıktı. Burada bir örnek vereyim tarihten. Tapınak şövalyeleri. Tapınak şövalyeleri Fransa'da çıktı ve Fransa'da bitirildi. Batı İsrail'i icat etti ve Batı bitirecek. İşte Gazze'li bunu görüyor ve diyor ki İsrail karşıtı ciddi bir kesim oluştu Batı ülkelerinde diyor. Maskesi düştü ve düşmeye devam ediyor. Yani herkesin kafasında yenilmez ordulara sahip bir İsrail anlayışı vardı. Evet. 6 Ekim'de, 7 Ekim'den bir gün öncesinde biz 7 Ekim'de olacakları gazetecilere, akademisyenlere, siyasilere söylemiş olsaydık, kendi ülkemizde de dünyanın birçok farklı ülkelerinde de kolay kolay hiç kimse evet ya Gazze bunu yapabilir, Gazze bu kadar büyük güce sahiptir. Tabii İsrail'de çok ciddi şu anda açıkları veriyor. Yani güvenliği o kadar da çok güçlü değil demeyeceklerdi. Bilakis müstahil, imkansız diyeceklerdi. İmkansız İsrail'i bu şekilde böyle karadan, havadan içeriye girecek. 1000 küsür civarında insan, sonra askeri üslere girecekler. Ve dize getirecekler. Ve orada askeri üslerden askerleri hatta komutanı esir alacaklar, bir de geri döndürecekler. Geri içeriye girecekler. Mümkün değil bu. Hayalini bile kurmak çok saçma. Bunu diyeceklerdi ama olunca böyle müthiş bir şaşkınlık içerisinde dediler ki İsrail izin vermeden bu olamaz. Bir gün öncesinde söyleseniz İsrail izin vermez diyenler bir gün sonrasında olunca dediler ki yok ya mümkün değil. Ama hala savaş devam edince bazıları dediler ki bizim bilmediğimiz bir şeyler var. Evet. Farklı bir ilerleme var. İşte Gazze'li diyor ki bakın ne kadar öldürücü darbeleri vuruyoruz. Ve biz bunu görüyoruz diyor aynı ve zamanda. Ve onlar çok enteresan o yıkıntıların arasında bunu görüyorlar. Rabbim bunu gösteriyor. Başka bir şey daha söylüyorlar. Çok altını bastıra söylediklerinden dolayı emaneti yerine getirmek adına bunu söylemem gerekir. Bu kadar dayanma güçlerinin arkasında da bu anlayışları var. Diyorlar ki hiçbir özgürlük bedel ödenmeden elde edilmez. İsrail oraya bu kadar büyük bir Batı'nın desteğiyle güç yığmış iken biz böyle onu kolay bir şekilde yok edemeyeceğiz. Biz bunun bilincindeyiz ama şu anda bu savaş için şunu söylüyorlar. Harbu tahrit yani kışkırtma savaşı, onu cepheye çekme savaşı. Diyorlar ki bundan sonrasında harbu tahrir, özgürleştirme savaşı gelecek. İnşallah. Ve Mescid-i Aksa özgürleşecek.
Onun için Aksa Tufanı ismini koydular. Bazıları böyle ekonomi üzerinden değerlendiriyorlar. İşte Gazze'nin sınırlarının içerisinde denizde yeraltı zenginlikleri vardı. İşte şöyle hedefi vardı İsrail'in, Gazze'yi almak istiyordu vesaire gibi böyle yorumlar yapıyorlar. Hatta bazıları o kadar farklı yorumlar yapıyorlar ki tabii durdukları yerle alakalı. Yanlış yerde durursanız yorumlarınız da yanlış olacak. Mesela bazı analistler diyorlar ki İsrail Hamas'la anlaştı. Gazze'yi, İran'ı vurmak için Hamas'a dedi ki sen bize saldır, biz de gidelim İran'a saldıralım. Gerçekten yani hocam. yorum üstüne yorum, çok farklı yorumlar. Ama ben en azından şunu rahatlıkla söyleyebilirim. 15-16 yıldır orayı takip eden bir insan olarak basit bir örnek vereyim. Ondan sonrasında bu cümlemi tamamlayayım. Lütfen Sizi çok hocam. iyi tanıyorum. Sizin bütün hassasiyetlerinize bizzat şahit oluyorum. Maazallah anneniz hasta oldu. Siz müthiş bir hassasiyet içerisinde annenizle ilgileniyorsunuz. Ben buna şahidim. Bir tanesi geldi, dedi ki, ya annesinin çok büyük bir mal varlığı var. Onun için yapıyor. Onun için ilgileniyor bu kadar dedi. Şimdi ben ne yaparım burada? Ben biliyorum onu dersiniz. Ben biliyorum. Tabii. Yani benim şahitliğim bu noktada değil. Benim şahitliğim tam tersine sizin tamamen anne hassasiyetinizden dolayı annenizle geceli gündüzlü ilgileniyorsunuz. Tabii. Aynen bu basit örnek gibi Gazze'linin Aksa hassasiyetini yıllardır biliyorum. Şahitlik ettiniz Şahitlik defaatle. ediyorum. Evet. Yani hep söylüyorlardı. Eğer böyle bir gidişatta biz göz yumacak olursak maazallah Mescid-i Aksa yıkılacak. Evet. Mescid-i Aksa yıkıldığında benim burada yaşamam mümkün değil. Velev ki yaşayacak olsam bile Allah katında ben hesabını veremem bunun. Onun için Mescid-i Aksa uğruna bedel ödemek mecburiyetindeyim. Yani bunu şu kadar basit bir şeyle yine bir örnekle ifadelendirebilirim, anlatabilirim. Anneniz hasta olduğunda, hele yoğun bakıma girdiğinde siz normal bir program içerisinde hareket edemezsiniz. Bütün her şeyinizi değiştirirsiniz. Düzeniniz alt üst olur. Düzeniniz alt üst olur. Hastanenin önünden kolay kolay çıkmazsınız. Başka programlarınız Başka iptal olur. programlarınızı iptal edersiniz vesaire vesaire. Gazze'li de Mescid-i Aksa komaya girmiş iken ben normal bir hayat yaşayamam anlayışındaydı. Onun için dayanabiliyor. Evet. Ve diyor ki ya ben alacağım Mescid-i Aksa'yı özgürleştireceğim ya da bu işgalci yapı. Ben kendi ellerimle Mescid-i Aksa'yı işgalci yapıya teslim edemem. Canımı veririm Ama ama Aksa'yı vermem. vermem. Evet. Onun için Aksa tufanı. Evet. Tane tane konuşmaya çalışıyorum. Genelde normalde çok hızlı konuşurum. Ama Arada burada kaçmasın. Evet hocam. bazı şeylerin kaçmaması gerekiyor. Çok bilgi verebilirim. 636 gündür neler oldu bir sürü detay verebilirim. Ama benim derdim o detaylarda boğulmayalım. Temel noktaları bilelim. Gazze'nin ümit kaynağı nereden geliyor? Tekraren söylüyorum, 2 noktadan geliyor. Bir, kendini, şimdi ilk defa bu cümleyi kuracağım, seçilmiş görüyor. Kendini seçilmiş görüyor. Mescid-i Aksa için seçilmiş insanlar görüyor. Bu Mescid-i Aksa özgürlüğe kavuşacak. Allah da bizi seçti. Evet. Bu ona çok büyük bir ümit veriyor. Çok büyük bir güç veriyor. Büyük bir direniş anlayışı sağlıyor. Kur'an'la bağı çok güçlü. Hadisle bağı çok güçlü. Peygamber Efendimizin hayatıyla bağı çok güçlü. Mesela yine bomba seslerinin çok yoğun bir şekilde atıldığı bir zamanda diyor ki, konuştuğum bayan, tanıdığım Gazze'li, ya diyor, hunalike ubtiliye el mu'minune, orada müminler imtihan edildiler ve zulzilu zilzalen şehiden, ayet-i kerimeyi okuyor ve zulzilu zilzalen şediden, çok şiddetli bir şekilde sarsıldılar. Allah Resulü onların arasındaydı. Allah Resulü onlarla beraberdi. Bu kadar sarsıldılarsa biz de sarsılıyoruz. Çok sarsılıyoruz.
Ama Allah'ın izniyle nasıl ki Hendek Savaşı Müslümanların zaferiyle sonuçlandıysa göreceksiniz. Burada da biz zaferi elde edeceğiz ve göreceksiniz. Ondan sonrasında ki Hendek Savaşı'nın en büyük özelliklerinden bir tanesi savunma savaşları bitti Hendek Savaşı ile beraber hücum savaşları başladı. Onlar da diyorlar ki Aksa evet bizim savunmamız ama bundan sonrasında hücum savaşlarını biraz önce söylediğim gibi Harb-ı Tahrir, özgürlük savaşını göreceksiniz diyorlar. O kadar bombaların, o kadar yıkıntının, o kadar büyük kayıpların, o kadar büyük zorlukların, mahrumiyetin içerisinde bunu gören insanın gördüğü yerden bakmayıp da nereden bakacağım Allah aşkına? Evet. O zaman bize düşen hocam bir cümleyle. Bize düşen nedir? Birinci olarak bunları bilmektir. Daha fazlasını, dediğim Daha gibi ben fazlası, evet. daha fazlasının bilinmesi noktasında şunu da anlatayım, bunu da anlatayım derdine girmedim. Neden? Çünkü isteyen Allah'ın izniyle kesinlikle daha fazlasını öğrenecek. Evet. 2 yıl, 3 yıl sonrasında çok farklı şeyler öğreneceğiz. 5 yıl, 10 yıl sonrasında çok çok daha farklı şeyler öğreneceğiz. Tekraren söylüyorum, ahirette apayrı şeyler öğreneceğiz. Bize düşen birinci olarak bilmek. Bilgi zaten bize direniş gücü verecek. Bilgi bize ümitli bakış açısını verecek. Bilgi bize nerede ne yapmamız gerektiğini söyleyecektir. Her zaman söylüyorum. İnsanlar şöyle bir şey istiyorlar. Bir doktora gittiniz, işte mesela ağrınız var. Çok fazla ilaçları tanımıyorum. Ama mesela ağrınız olduğunda parol. Dedi ki parol iç. Öbürü gitti, öbürüne dedi ki parol iç. İnsanlar böyle bir şey istiyorlar. Ağrım var, ne yapayım? Parol iç. Çözüm de hemen olsun. Bu kadar bir cümleyle kullanıvereyim ne yapılacağını. Ama ben her zaman şunu söylüyorum. İmkanlarımız ne kadarsa mesuliyetimiz o kadardır. Herkesin imkanı farklı olduğu için herkesin mesuliyeti de farklıdır. Onun için ne yapacağımızı imkanlarımız belirler. Sizin şu anda böyle bir imkanınız var. Bu sizin bir mesuliyetinizdi. Yani bu programı yapmak sizin bir mesuliyetinizdi. Eğer böyle bir imkanınız olmasaydı bu sizin mesuliyetiniz olmayacaktı. Benim oradan bilgileri alma ve Allah'ın vermiş olduğu yetiyle bunları ifadelendirip anlatma gibi bir imkanım var. Öyleyse bu benim mesuliyetimdir. Bu benim sorumluluğumdur. Birisinin kalemi güçlüdür, o onun sorumluluğudur, yazacak. Birisinin kelamı güçlüdür, konuşması onun sorumluluğudur. Birisinin maddi gücü çok yüksektir, o ne yapıp ne edip gönderecektir. Mesela bazıları işte yardımlar ulaşıyor mu diyorlar. Biz diyoruz ki kitlesel ölüm olmadıysa demek ki yardımlar ulaşıyor. Evet. Ne yapacak, ne edecek bunu gönderecek. Birisinin duası çok güçlüdür. Geceleri uyanır, gözyaşıyla elini açar. 1 dakika, 2 dakika değil, yarım saat, 1 saat dua eder. O onun sorumluluğudur. Evet. Onun için ne yapacağımızı tekraren söylüyorum, imkanlarımız belirler. İmkanlarımız ne kadarsa mesuliyetimiz o kadardır. Evet ve gayretimiz ve ümidimiz hep devam edecek. Allah razı olsun. Kesinlikle efendim. bu noktada en önemli hususu söylüyorum. Çünkü Gazze'li 636 gündür aynı şeyi tekrar ediyor. Evet. Ümidinizi kaybetmeyin, direniş anlayışınız canlı olsun. Zafer yakın. Zafer kesinlikle İnşallah. yakın. Allah'ın izniyle. Yani çok detaylara girmedim ama İsrail'in Genel aldığı hatları çok darbelere latifti baktığımızda kesinlikle İsrail şu anda çok ciddi derecede can çekişiyor. Tekraren söylüyorum, İsrail'in darbeleri manevi anlamda oluyor, Gazze ise maddi anlamda etkileniyor. Evet. Allah razı olsun hocam. Emine Çınar sevgili dostlar, stüdyomuzda misafirimizdi. Kudüs Bilinci Derneği Yönetim Kurulu üyesi olarak hocamız bize Gazze'ye ve tufandan kurtuluşa o direniş ve gayretin, ümidin arkasında yatan sebepleri şöyle bir sıralamış oldu. Tekrar teşekkür ediyorum hocam. Allah razı olsun. Amin canım. Zafer haberlerinde konuşmak İnşallah. için inşallah. İnşallah. Allah'ın izniyle. Çok uzak değil. Son İnşallah. bir tane cümle kurmama Lütfen izin hocam. verin. Zaferi geciktiren dünyaperest Müslümanlar. Evet. Bu da kalbimizde dursun. Evet. Evet. Son cümle olarak bunu söyleyeyim. Evet. Allah razı olsun. Teşekkür ettik Emine Çınar hocamıza ve siz sevgili dostlarımıza bize yol arkadaşlığı ettiniz efendim.
duamızı, gayretimizi kavi tutmak için bir vesile olsun inşallah. Umudumuz ve duamız odur. Ve güzel haberlerde inşallah yeniden kavuşmak duasıyla diyoruz. Dostlarımıza selam ediyoruz. Yayın ekibimize teşekkür ediyorum. Ve Allah'a emanet ediyorum efendim. Sizleri yayınlarımızda baş başa bırakıyoruz. Selametle.